Güne başlarken o ilk yudumu aldığınız kahve var ya, işte onun arkasında yatan o basit ama bir o kadar da dahice hikayeye hoş geldiniz. Kulağa garip geliyor değil mi? Yani kötü bir fincan kahve dünyayı nasıl değiştirebilir ki? Ama inanın, bu basit soru bizi öyle bir hikayeye götürüyor ki bir bıkkınlık anının nasıl küresel bir devrime dönüştüğünü hep birlikte göreceğiz. Tarih 1908, yer Almanya. Sıradan bir mutfak ve sabrı artık taşmak üzere olan bir kadın. Evet, her şey bir ev hanımının her sabah içtiği o acı, telveli kahveye artık yeter demesiyle başladı. Hadi gelin, önce sorunun tam da kökenine inelim. O sabahları çekilmez kılan o acı gerçeğe bir bakalım. Şimdiki gibi keyif için içilen bir şey düşünmeyin sakın. O zamanlar kahve demek resmen çamurlu, ağzınıza telvesi gelen, acı mı acı bir içecek demekti. İnsanların hayali ise aslında çok basitti. Şöyle tortusuz, yumuşacık içimli, gerçekten keyif veren bir fincan kahve. Sadece bu. Peki herkes bu durumdan şikayetçiyken kim dur diyecekti? İşte tam bu noktada hikayemizin kahramanı sahneye çıkıyor. O ama hep böyleydi demeyi reddeden biri. Ve o kişi Melita Benz. Düşünün, her sabah aynı kötü kahve. Çoğu insan gibi ne yapalım bu da böyle deyip geçebilirdi ama o bu durumu kabullenmeyi reddetti. İçindeki o bunun daha iyi bir yolu olmalı diyen ses her şeyi başlatacak olan o ilk kıvılcımdı aslında. İşte bu isyanı, bu kabullenmeyişi onu o meşhur buldum anına yani bir ilham anına götürdü. Hikayenin en heyecanlı yerine geliyoruz. Çözüm nereden geldi dersiniz? Mutfaktan değil, bir laboratuvardan hiç değil. Oğlunun okul çantasından. Evet, yanlış duymadınız. Oğlunun ders kitabındaki o emici kurutma kağıdını gördüğü an beyninde bir şimşek çaktı. O kadar basit, o kadar sıradan bir şey. Ve şimdi o basit fikrin mutfakta nasıl bir devrime dönüştüğünü görme zamanı. İşte karşınızda mükemmel fincan. Hemen işe koyuldu. Öyle karmaşık aletler falan yok. Tamamen evdeki malzemelerle. Elindeki pirinç bir kabın dibine çiviyle birkaç delik açtı. Sonra o okul defterinden aldığı kurutma kağıdını kabın içine güzelce yerleştirdi. Üzerine kahveyi koydu, sıcak suyu döktü. Ve o an, belki farkında bile değildi ama, kahve tarihini baştan yazıyordu. Sonuç mu? İnanılmaz. Fincanı akan sıvı berraktı, pürüzsüzdü ve en önemlisi o sinir bozan telvelerden tamamen arınmıştı. Yıllardır insanların çektiği çileyi mutfağındaki basit bir deneyle çözmüştü. O an hissettiği zafer duygusunu bir düşünsenize. İşte bu inanılmaz başarı bizi hikayemizin son bölümüne getiriyor. Basit bir soru nasıl olur da büyük bir icada dönüşür? Gelin şimdi bu küçük mutfak deneyinin ardında bıraktığı devasa mirasa ve bize verdiği o harika derse bakalım. Yani her şey böyle başladı. Bir rahatsızlık, basit bir gözlem ve bir deneyim bakalım ne olacak deme cesareti. Bugün milyonların güne başlarken keyifle yudumladığı o mis gibi filtre kahve işte o mutfakta o gün doğdu. Ve bu hikayeden alınacak en büyük ders belki de şu: büyük icatlar bazen sadece "peki ya şöyle olsa" diye sormakla başlar. Melita Benz'in hikayesi bize her gün karşılaştığımız sorunlara farklı bir gözle bakmanın ve "neden olmasın" diye sormanın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Şimdi bir düşünün. Sizin hayatınızda "peki ya şöyle olsa" diyeceğiniz ne var?